Oyunlar beyninizi zehirliyor. Oyunlar tamamen sizi kendisine bağımlı etmek ve sizi eğlendirmek üzerine kurulmuştur. Çoğu oyun bağımlısı oyuna bağımlı olmadığını söyler. Diğer bağımlılar gibi. Eskiden ben de oyun oynardım. Hatta çok fazla oynardım. Fakat şu anda hayatımda geriye dönüp baktığımda diğer insanlardan hiçbir farkım olmadığını görüyorum. Yani bana oyunlar hiçbir şey katmamış. Ve ayrıca da zamanımı boş boş şeylere harcadığım için de pişmanım. Gidip İngilizce öğrenebilirdim. Daha iyi şeyler yapabilirdim. Fakat giden yüzlerce saat, binlerce saat, bu 1000 saatte hayatınızı değiştirebilecek hamleler bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta bazen insanları görüyorum hani Steam'de binlerce saat oyun oynamışlar. Bu hatayı ben de yaptım. Fakat doğru olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle çok fazla pişmanım ve geriye alamayacağım saatler için çok üzgünüm. Çünkü hayatınız ilerledikçe zamanın değerini anlıyorsunuz, yaşlanıyorsunuz ve eski saatlerinizi geri alamıyorsunuz. Eski günler geri gelmiyor. Tabii ki o zamanlar çocuktum. Şu anda artık 20'li yaşlarımdayım ama yine de çocukluğumu dolu dolu geçirmek isterdim yani. Bilgisayar başında durmak istemezdim. Bu da birazcık size öğüt gibi olsun. Şimdi oyun bağımlılığınızı nasıl iyiye çevirebiliriz? Öncelikle oyunları direkt bırakmanız mümkün değil. Tabii ki de hiçbir bağımlılıkta böyle bir şey mümkün değildir ama azaltmaya çalışın ve oyunun mantığını anlamaya çalışın. Oyunda karakteriniz var. Herhangi bir RPG oyunu olabilir. Rekabet içeren bir oyun olabilir. Her oyunda bir karakter var ve o karakteri canlandırıyorsunuz muhtemelen. Ve o karakterin siz olduğunuzu düşünün arkadaşlar. Yani eğer ki o saatlerinizi o karaktere değil de yani oyundaki karaktere değil de kendinize harcasaydınız neler kazanabilirdiniz? Birazcık bunları düşünün. Çünkü geçtiğimiz yıllarca çok fazla fırsatlar var. Gerek yapay zeka olsun, gerek bilgiye ulaşımın çok kolay olması olsun. Bu fırsatları elinizden kaçırmanızı istemem. Görüyorum ki yani birçok insan ve çevremdeki insanlar da aylar içerisinde zengin olmaya başlıyorlar. Yani hatta bunu sıfırdan yapıyorlar yani hiçbir şey bilmeden. Aylar içerisinde bir plan yapıyorlar ve bu plana uyarak ve her gün kendilerine bir şeyler katarak kendilerini zengin ediyorlar. Ben de bizim grubumuza katılmanızı isterim. Yani oyunlara takılıp kalmanızı istemem. Oyunda nasıl karakteri geliştiriyorsanız hayatta da karakter sizsiniz ve kendinizi geliştirmek zorundasınız. Oyundaki karakteri geliştirirken nasıl bir şeyleri deniyorsunuz? Başarısız oluyorsunuz, yeniden deniyorsunuz falan. Bazen başarıyorsunuz, level atlıyorsunuz falan. Aynı şekilde de hayat da buna benziyor birazcık ve hayata, gerçek dünyaya geri dönmenizi çok isterim. Tabii ki çok küçük istisnalar var, mesela e-spor takımları olabilir. Ne bileyim oyundan para kazanan insanlar olabilir. Oyun yapımcıları falan olabilir. Bunlar zaten bağımlılar değil, bağımlı edenler. Ve ayrıca da belki de hani oyun hakkında içerik üretiyorsunuzdur. Belki de e-sporcusunuzdur, Twitch yayıncısı falansınızdır. Bunlar istisnalar tabii ki de ama ben olsam yani yine bunu yapmak istemem. Çünkü hayatınız ekran başında geçiyor. Benim de hayatım ekran başında geçiyor ama en azından istediğim zaman bırakıp dışarı çıkabiliyorum. Eğer ki bunu yapamıyorsanız çok dikkat edin. Çünkü her gün güneşi görmeniz gerekiyor. Yani her gün dışarı çıkıp birazcık yürüyüş yapmanız gerekiyor. Eğer ki yapmıyorsanız bu iyi bir şey değil. Size söz veriyorum. Yani hastalanacaksınız. Hem beyin olarak hem de vücut olarak yani güneşi görmeniz gerekiyor. Vitaminleri almak için güneşten. Ve her gün de minerallerinizi alın. Yani ne bileyim eğer ki benim gibi çok çalışıyorsanız ya da kendinizi her gün yorgun hissediyorsanız magnezyum kullanın. Omega 3 kullanın. Spor yapın. En azından şu andan itibaren 50 şınav çekin her gün. Artık erkekseniz. Evet, videoyu kapatmadan önce dediklerimi tekrarlamak istiyorum. Tekrardan oyun oynuyorsanız eğer ki o oyundaki karakteri benimseyin ve o oyundaki karakter gibi hayatınızda saatler harcayıp hayatınızı daha iyi bir hale getirebileceğinizi unutmayın. Nasıl oyunlara binlerce saat harcadıysanız hayatınızda da harcarsanız bunun başarıyla sonuçlanacağınızı, level atlayacağınızı, hangi konuya yatırım yapıyorsanız ondan iyi olacağınızı unutmayın. Mesela size garip bir teori söyleyeyim. Bir tane insan düşünün. Kendisi bir evde kalıyor ve o evde 5 kişi yaşıyorlar toplamda. Kendisi dışındaki geri kalanlar 4 tane yüzücü ve evin hemen kenarında da bir tane havuz var. Her gün o havuzda 4 kişi antrenman yapıyor ve aralarındaki bir kişi de arkadaşlar yüzme bilmiyor. Diğer 4 profesyonel yüzücü ise her gün antrenman yapıyor havuzda. Yüzüyorlar, kendilerini geliştiriyorlar ve o geri kalan bir kişinin bir sene içerisinde profesyonel yüzücü olmaması imkansız. Ya istiyorsanız deneyin, çevrenizi değiştirin, para kazanan insanlarla çevrenizi donatın ve bir sene içerisinde para kazanacağınıza eminim. Kesinlikle kazanacaksınız eğer ki çabalıyorsanız. O havuzdaki 4 profesyonel sporcu o diğer bir kişiyi yanına çağırmak isteyecektir. Hadi dostum gel beraber yüzelim, sana da yüzmeyi öğretelim falan filan. O kişi isterse reddetsin, bir kere reddetsin, 2 kere reddetsin. 3. 4. kez artık hani insanların eğlendiklerini görürken, kendilerini geliştirdiklerini görürken onları kendisi katılmak isteyecektir ve kendisi de artık profesyonel yüzücü olacaktır. Bu işler böyledir. Aynı tam tersini düşünün. Bir tane alkolik topluluk düşünün ve her gün orada takıldığınızı düşünün. Yani onların yanındayken bir gün içmezsiniz alkol, 2 gün içmezsiniz ama 3. gün, 4. bir haftada falan alkole başlarsanız emin olun çevrenizin sizin ne kadar etkilediğinizden haberiniz bile yok. Şu anda masanızın hangi şekilde olduğu, bilgisayarda masaüstünüzün
rengi, kapağı, ya etrafınızdaki şeyler, kişiler sizleri durmadan etkiliyor. Çevreniz çok önemli. Çevrenizi çalışırken en azından daha sakin, daha pozitif insanlarla donatmaya çalışın. Videonun konusu da biraz oyundan çevrenin önemine falan geçti ama bence güzel bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beni desteklemek için abone olursanız sevinirim ve kendinize yatırım yapmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım yetenekleriniz daha fazla gelişir ve size hayatta farklı bakış açıları katabiliyorumdur. Görüşmek üzere, iyi günler.